Donald Trump Amerika hükümetine karşı 10 milyar dolarlık bir dava açtı. Az boz değil. Bu sadece kişisel bir hukuk mücadelesi değil gibi. Devlet kurumları siyaset ve güç savaşı açısından çok daha büyük bir mesaj içeriyor. Peki ne oldu? Donald Trump ve ailesi Amerika Vergi Dairesi IRS ve Hazine Bakanlığı'na karşı dava açtı ve Trump'a göre vergi beyannamelerine ait gizli bilgileri yasa dışı şekilde sızdırıldığını ve bu durum hem maddi hem de siyasi zarar yarattığını iddia ediyor. Peki söz konusu belgeler kongredeki demokrat üyelerin talebiyle kamuoyuna açıklanmış mıydı? Trump cephesi ise bunun siyasi amaçlı bir ifşa olduğunu ve devletin kendi vatandaşını korumak yerine hedef aldığını savunuyor. Davanın talep edilen tazminat miktarı ise 10 milyar dolar. Peki bu dava niye önemli? Birkaç açıdan kritik. Birincisi, eski başkanın doğrudan federal kurumlara bu büyüklükte bir dava açması son derece nadir. İkincisi ise Trump bu davayla şunu söylüyor aslında. Devlet kurumları tarafsız değil, siyasallaştı. Bu söylem Trump'ın yıllardır kullandığı derin devlet, ki biz bu derin devlet kelimesine alışığız Türkler olarak, alıntısının hukuki zemine taşınmış hali aslında. Üçüncüsü ise bu dava sadece mahkeme salonlarında değil, 2026 ve sonrası Amerika siyaseti açısından da önemli. Trump bu süreci seçmenine karşı bir mağduriyet ve mücadele hikayesi olarak sunuyor. Yani dava hukuki olduğu kadar politik bir kampanya aracı gibi görünüyor. Peki neler olabilir? İlk senaryomuza göre dava reddedilebilir veya sınırlı ilerler. Mahkeme devlet kurumlarının kongre talebi doğrultusunda hareket ettiğine hükmederse dava zayıflayabilir. Bu durumda Trump hukuken kaybedebilir ama siyasi olarak her türlü kazanç sağlayabilir. Diğer bir senaryoya göre dava yıllarca sürebilir. IRS ve hazine üzerindeki siyasi baskı artar. Bu da Amerika'da devlet kurumları gerçekten tarafsız mı tartışmasını daha da derinleştirir. Ki Adalet Bakanlığı'nın Epstein davası ile ilgili bu soru da çok fazla gündemde. Her iki senaryoda da Trump gündemi belirleyen taraf olmaya bence devam eder. Bu dava sadece bir vergi meselesi gibi değil. Bu Trump ile Amerika devlet kurumları arasındaki güç mücadelesinin de yeni bir aşaması olabilir. Peki sen bu videoyu izlerken bu davanın hukuki bir hesaplaşma mı? Yoksa Trump'ın siyasi stratejisinin bir parçası mı? Yorumlarda lütfen fikrini yaz. Bu hukuk mücadelesi Trump'ın söylemleriyle de aynı sertlikte ilerliyor. Peki ne oldu? Geçtiğimiz günlerde Trump'a ait Social Truth hesabından Obama çiftine hedef alan ve ırkçı imalar içerdiği belirtilen bir video paylaşıldı. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve hem demokratlardan hem de bazı cumhuriyetçilerden sert eleştiriler aldı. Tepkilerin ardından video hemen silindi. Trump cephesi bunun bir çalışan tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savundu ve doğrudan Trump'ın ifadesini yansıtmadığını söyledi. Ancak paylaşımın Trump'ın resmi hesabından yapılmış olması bu gerçekten hata mıydı sorusunu gündeme taşıdı. Peki neden önemli? Birincisi, ırk, kimlik ve kültür başlıkları Amerika siyasetinde zaten son derece hassas. Bu tür paylaşımlar sadece siyasi rakipleri değil, toplumun geniş kesimlerini doğrudan etkiliyor ve ikinci olarak Trump'ın siyasi geçmişine baktığımızda provokatif söylemler ve tartışmalı paylaşımlar ilk değil, yeni de değil. Bu nedenle personel hatası açıklaması birçok kişi tarafından ikna edici bulunmadı. Üçüncüsü ise bu olay sosyal medyanın modern siyasetteki gücünü bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Tek bir paylaşım saatler içinde ulusal bir krize ve kutuplaşmaya dönüşebildiğini gösterdi. Yani mesele sadece bir video değil, siyasette dilin, sorumluluğun ve sınırların nerede başladığı, nerede bittiğiyle ilgili. Peki neler olabilir? İlk senaryo konu gündemde kalır. Bu paylaşım Trump karşıları tarafından ırkçı söylem örneği olarak sık sık hatırlatılır. Trump'ın kampanya sürecinde bu olay aleyhine olabilir. İkinci senaryo ise gündem hızla değişir. Amerika siyasetinin yoğunluğu içinde bu olay yeni krizler ve gelişmeler arasında kısa sürede geri plana düşebilir. Ancak bu tür paylaşımlar Trump'ın siyasi tarzına dair genel algıyı beslemeye devam eder. Her iki durumda da bu olay Trump'ın bilinçli olarak mı sınırları zorladığı yoksa gerçekten kontrol dışı paylaşımlar mı yaşandığı tartışmasını canlı tutar.
Özetle Obama-Michelle videosu krizi sadece bir sosyal medya kazası olarak görülmeyebilir. Bu olay Amerika siyasetinde söylemin ne kadar sertleştiğini ve sosyal medyanın nasıl bir güç aracına dönüştüğünü gösterir. Tam da bu kadar kutuplaşmış bir ortamda bu hafta Amerika'nın en büyük sahnesi bambaşka bir tartışmaya ev sahipliği yaptı.